Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Çanta yapımı videosundayız bu defa. Şöyle tatlış motiflerden 14 tane örerek günlük kullanımı şık bir çanta hazırlamayı planlıyorum sizlerle beraber. Bunun için de orijinal bir deri askım vardı. Onu değerlendirmek istedim. Bu projede kullanacağım tığ numaram 2,5 milim. Biliyorsunuz çanta örerken daha ziyade küçük tığlar kullanmayı tercih ediyorum ki daha tok düşmesi açısından. Bu da size bir önerimdir. Kullandığım ipleri merak, belki rengi hoşunuza gider. Renkleri de merak ediyor olabilirsiniz. Minik bir sürpriz için videoya kısa bir ara. Katıl destekçilerime bu videoda beraberce örmüş olduğumuz çantamı kabul buyururlarsa hediye etmek istiyorum. Bunun için Ekim ayında bir çekiliş yapacağım. Detaylarını çok yakında sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizler de bana destek olmak isterseniz katılı tıklayarak oradaki seçeneklerden kendinize göre olanı değerlendirebilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Jeans Tropical'in Yarnart Jeans Tropical'in 615'i, Madame Coton'un 005'i, Kartopu Cotton Love'ın K104'ünü kullanıyorum. Siz elinizdeki renkleri değerlendirebileceğiniz gibi çok beğendiniz ise şayet bu renkleri de kullanarak hazırlayabilirsiniz. Motife birlikte başlayacağız. Öncesinde tamamlandığında birleştirme kenarı olmaksızın kaç santim olduğunu söylemek istiyorum. Benim motifim 10 santim. Bir de birleştirme kenarı geçecek. Bunu hesaba katmalısınız. İlk olarak şu göbeğini örerek başlıyoruz. Bunun için sihirli halka içine 12 tane ikili trabzan örüyorum. Hemen ipi parmağıma dolayıp tığımı boşluğa batırıp içinden ilmek çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeği bir kitleyerek yükseliyorum. Etrafımda bir tur dönüp ipi arkadan geçiriyorum ve örüp ilk trabzanımı tamamlamış oluyorum. Yanına 11 tane daha ikili trabzan öreceğim dairemin içine. 3 oldu. 4 oldu. 12'ye tamamlayıp bu şekilde geliyorum. 12 taneyi de tamamladıktan sonra burada bu ilmeği arkaya alacağım. Tığımdan çıkarttığım ilmeği boşta bıraktım. Şimdi buradan arkadan şu ilk ördüğüm ilmeğin arkasından batıyorum. Bu arada şu ipi de tığın üstüne atayım. Batıyorum ve bu ilmeği, şu görmüş olduğunuz ilmeğimi tığıma geri alıyorum. Arkaya alıp şu şekilde arkaya aldım, geçirdim. Güzelce kitleyip burada ipimi kesiyorum. Ancak bakın burası iyi kilitlenmedi, farkındaysanız arkaya aldım boşta. Şimdi bununla beraber, şu iple beraber bu ipi de burada güzelce düğüm atacağım. Bu bir. Bu iki. Daha sonra bunları da güzelce aralarda gizliyorum. Şu ilmeklerin içine yedirerek kaybediyorum. Sizin elinizin alışık olduğu yöntem varsa uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde bunları arkaya yedirerek kaybediyorum. Böyle güzelce bakın. Hiç kesmedim. Güzelce kaybettim. Tontiş minnoş bir ufaklık ortam oldu. Şimdi burada her bir ilmeğin üstüne 2 tane ikili trabzan öreceğim. Yeni rengimle. O da bu koyu bordo olan renkle. İlk olarak ilmeğimi çıkartacağım. Daha sonra buradaki her bir ilmeğin üstüne 2 tane ikili trabzan. Yani tamamladığımda toplamda 24 tane ikili trabzan örmüş olmam gerekiyor. O zaman ben bu trabzanları da öreyim. Sonra
daha sonraki sıraları nasıl öreceğimizi göstereyim. Bunun da bitişini birlikte yapalım ama az evvelki bitişi yapmayacağım. Çünkü az evvelki bitişi yapmamın sebebi öyle düzgün düşüyor ki bakar mısınız? Benim çok hoşuma gidiyor ve üstüne ördüğümde arada hiçbir açıklık, bir kötü görüntü kalmıyor. Eğer normal kapatırsam bir potluk, bir boşluk oluyor. O da benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Ondan ötürü öyle yapıyorum. Her birinin üstüne 2 taneyi örerek 24'e tamamladım. Şimdi burada ilk örmüş olduğum trabzanın içinden ilmeği, bir de ilmeğimin içinden de geçirerek zincirimi de çekerek güzelce kilitliyorum. Aynı şekilde bu ipimi de önce arkaya alıyorum. Daha sonra da arkada ilmeklerin içinden geçirerek gerdirmeden, kasma yapmadan, motifin şeklini bozmadan aralardan geçiriveriyorum. Bu şekilde. Ve yine hiç bakın kesme makası kullanmadan gizledim. Sıra diğer renkte. Burada ise şimdi ilmeğimi çıkartacağım. Çıkarttıktan sonra burada dikkat ederseniz her bir sıranın üstüne ördüğümüz ikili trabzanlar kendi içinde böyle ikili ikili gruplar oluşturdu. Bu ikili gruplardan birinin arasına batıyorum. Batarken şuraya değil, alta inip tam onun bittiği yere bakın. Mesela şuradaki ikilinin altta bittiği yere trabzanların arasına batıyorum. Uzunca çekip bir sık iğne örüyorum. Daha sonra yanındaki 2 tane trabzanın tepesine sık iğne örüyorum. Tekrardan iki grubun arasındayım. Onun altındaki yere iniyorum. Alttaki sihirli halkanın içindeki trabzanların arasından batıp yukarı doğru çekiyorum. Bacağını uzun tutarak uzun bacaklı bir sık iğne. Yanına 2 tane sık iğne grubun üstüne. Tekrardan uzun bacağımda sıra. Alta indim. Buradaki trabzanların arasından geçirdim, ördüm. İşte bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bunun sağlamasını da nasıl yaparız tamamladığımızda bu sırayı? Uzun sık iğnelerden 12 tane yaptıksa doğru yaptık demektir. O zaman bunu da tamamlayıp bir üste geçelim. Sonun geçişini birlikte yapalım istedim. Şu anda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. de sıra. Onun içinde son boşluğa batıyorum. Çıkıyorum. 2 tane grubun üstüne sık iğnem kaldı. Onu da örüp hemen burada ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum. Buraya geldikten sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafımda döndürüp ipi arkasından geçirerek bir ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine uzun sık iğnenin devamı olarak onun içine batıyorum ve bir ikili trabzan daha örüyorum. Artık bundan sonra sadece uzun sık iğnelerin olduğu yerin tepesine geleceğim ve onun tepesine 2 tane ikili trabzan öreceğim. Arada 3 zincirle. İkinciyi de ördük. Şimdi geçerken yana hiç arada zincir yok. Buraya buldum, geldim. İlkini ördüm. 3 zincirimi çektim. Yine aynı boşluğun içine ikinci, tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Buraya geldim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Sonuncuyu da ördüm. Direkt ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum. Aradan ilmeğimi geçirip güzelce kilitledikten sonra ipimi kesiyorum.
Şimdi diğer sıraya yeni rengimizle geçiyoruz. Yeni rengim hemen şurada biraz evvel gösterdiğim Madame Coton'un 005'i. Bununla burada 3 zincirle oluşturduğum her bir boşluğun içine gruplar, üçlü gruplar öreceğim. İkili trabzanlarla, arada 2 zincirle. Şimdi hemen geldim. İlkini şuraya başlayayım. İlk bacağımı ördüm. Bu ipi de üstüne alıp, biliyorsunuz ben o şekilde hep gizliyorum. İkinciyi de ördüm. Üçüncüyü de ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Buraya gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yandaki boşluğa geliyorum. Bir öncekinde yaptığımın aynısını tekrarlıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Boşluklara geçerken arada hiçbir zincirim yok. Tığın üstüne ipimi alıp geçiyorum. İşte buradaki bütün boşlukları da bu şekilde doldurup geleyim. Son grubumu da örüyorum artık. Bu sırayı da tamamlayacağım bu renkle. Hemen buraya geldim. İlk ördüğümün tepesinden batıp kaydırma yöntemiyle geçirdim aradan. İpimi kesiyorum. Şöyle koyayım önüme, siz de görün. Sıra yeni renkte. Yeni rengimiz de bizim tropikalimiz. Tropikalle ilk olarak şimdi bu yuvarlakımsı motifimizi kareye çevireceğiz. Bu köşelerden birisini karemizin ilk köşesi olarak başlayalım. Şunu mesela başlıyorum. Ne yapacağım? Buradaki yaptığımın aynısını bu köşenin içine yapacağım. Bir altın tekrarını bir köşeye başlıyorum. İlk üçlü grubumu örüyorum. Hemen yanına 2 zincirden sonra bir tane daha tekrarlıyorum. Ve şimdi bundan sonra diğer köşeye kadar, şimdi bu tepeler ve şuradaki çakışan noktalar var. Bakın şurası, 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 şurası. Ayrı işlem yapıyorum. Ne yapıyorum? Tığın üstüne ipimi aldım. Şu kısımda çakıştıkları yerde buraya değil bir altına batıyorum. Uzun bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 2 zincirimi çekiyorum. Buradaki tepeye bir sık iğne örüyorum. Tekrar tığımın üstüne ipimi alıyorum. Uzun trabzanda sıra. 2 zincir, pardon, burada 2 zincir çekmeden gelmişim. Arada 2 zincirleri unutmayalım. 2 zincirsiz gelmiyoruz. Şöyle yükseldim. Hemen 2 zincirimi çekiyorum. Tepedeyim. Tekrar 2 zincir. Tığımın üstüne ipimi aldım. Çakıştıkları noktada uzun bir ikili trabzan. Bakın. Bunu kenarın birinde bu şekilde tekrarlıyorum. Şimdi tekrar 2 zincir çektikten sonra sırada diğer köşe var. Diğer köşenin içine de 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincirimi çekip uzun trabzanın olduğu yerdeyim. Tekrar 2 zincir, tepede sık iğnedeyim. 2 zincir, uzun trabzan, 2 zincir ve tepedeyim.
Yeniden 2 zincir, uzun trabzan ve 3. köşemde sıra. İşte bu mantıkla da motifimi, formunu kareye çevirmiş olacağım. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Tamamlayıp geleyim. 2 zincirimi çektim. Artık buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesinden batıp kaydırıp motifimi tamamlamış oluyorum. İşte motifimi bu ebatlarda, bu sırada tamamlayıp 14 tane adet örüp gelip artık çantamın formunu sizlerle birlikte vereceğim. 14 tane motifimizi tamamladıktan sonra bu motiflerin 10 tanesini önümdeki gibi 2 çarpı 5 olarak 2 motif yan yana 5 motif boyuna diziyoruz. İlk 10 tane motifi bu şekilde birleştireceğim. İp koparmadan birleştirme tekniğini kullanıyorum. Buradan başlayacağım. İstersem dikey, istersem yatay, hiç fark etmez. Yatay gidelim. İlk 4'ünü gösterdikten sonra üstüne doğru çok rahatlıkla diğerlerini ekleyebilirsiniz. Eklemeye başlarken işte bunlar aynı motif olduğu için size nasıl devam edeceğimi göstermek adına dizdim. Bir renk sıralaması yok. Herhangi bir tanesini alıyorum ve ilk 2 kenarını örmeye başlıyorum. İlmeğimi çıkartıp ilk 2 kenarını örmeye başlıyorum. İlk köşesinden batıp ilk olarak bir üçlü grup örüyorum. İkili trabzanlar ile. Elinize göre aradaki zinciri ayarlayabilirsiniz. Ben sadece köşelerde 2 zincir çekeceğim. Arada geçişlerde zincir kullanmıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi bakın buraya geldim. Bir üçlü grup daha örüyorum. Boşlukların her birisine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Şurada ip kaçmış, onu gördüm. Sıra diğerinde hiçbir farkı yok. Hep aynı mantığı devam ettireceğim. Köşeye kadar geleyim. Bütün boşlukları örerek. Köşeye kadar geldim. İlk üçlü grubu ördüm. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Tekrardan aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve bu kenarda örmüş olduğum gibi bütün boşluklara üçlü grubu örerek kenarın son köşesine kadar devam ediyorum. Buraya kadar 2 kenarını bu şekilde ördüm. Şimdi diğer motifimi alıp ikisinin ön yüzü bana bakarken hemen ilk köşenin kenarına 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ikisinin ön yüzü şu anda bana bakıyordu. Sırt sırta verdireceğim ve bakın şöyle yere koyup yapayım. İlk karşısına denk gelen boşluktan batıp ilmeğim arasından geçiriyorum. Sonra hemen bir yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane de ona örüyorum. İkili trabzanımı çıktım. Yine karşısındaki denk gelen boşluğa tığımı batırıp ipimi alıyorum. Bir zincir çekip aşağıda örmeye devam ediyorum. Köşelerin birleştiği yere kadar bu şekilde geleceğim. Yani şuraya kadar böyle devam edelim. Burada 2 kenarı da tamamladım ve son köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüp 2 zincirimi çekiyorum. Ekleyeceğim motifi alıp her ikisinin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum.
Daha sonra bakın şu vaziyete getiriyorum. Elimde örmeye devam etsem ikisinin de arka yüzleri birbirine bakıyor olacak. Şimdi burada gösterebilmek adına yatırdım. Bunu ördüm. Tam olarak buradayım. Karşısındaki denk gelen boşluk da budur. Buradan ilmeğimi geçiriyorum. Ve bir zincir çekip hemen burada motifimin sıradaki boşluğunun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Çıktım tığdan. Yine karşısındaki boşluktan ilmeğimi geçirip zincirimi çekiyorum. 3 tane daha ikili trabzan grubumu örüyorum. Bu mantıkla iki kenarı sonuna kadar, köşeye kadar örerek geleyim. Şöyle göstereyim nasıl gidiyoruz. Buraya kadar gösterdiğim şekilde birleşip geldim. Köşede farklı olarak bir zincir çekiyorum. Buradaki köşenin içinden batıp ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir de burada çekip dönüyorum ve yeni motifin iki kenarını şöylecene geleceğim. Yani buraya kadar şimdi iki tane motifi birleştirmiş oluyorum ya, sıradaki motife geçmeden evvel şöyle dönüp buraya gelip devam edeceğim. Yani şurayı bir öreyim, burayı bir öreyim, burayı da bir öreyim. Buradaki geçişi de birlikte yapalım. Buraya kadar geldim. Şimdi buraya geldiğimde buranın diğer üçlüsünü öreceğim. Köşede. Ve bir zincir çekiyorum. Çünkü buradan geldiğim için buradan birisi çekilmişti, yarısı. Buraya geliyorum. Hemen batıp bir sık iğne örüp tekrardan bir zincir çekiyorum. Bu köşeye gelip yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra kenarı sonuna kadar devam ettirip 3. motife geçeceğim. Kenara kadar geldim. Köşeye üçlü grubumu ördüm. 2 zincirimi çektim. Şimdi yeni motifi alıp aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ediyorum. Ta ki 3 motifin kesişeceği noktaya gelinceye kadar orayı birlikte örelim. Üçünün kesiştiği noktaya kadar geldim. Köşeye de ördükten sonra üçlü grubu bir zincirimi çektim. Şimdi bu ikisinin çakıştığı ortak nokta var. Hemen onun içine batıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Şu ikisinin çakıştığı yer battı. İlmeğimi aldım. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Köşenin diğer üçlü grubunu ördükten sonra kenarı sonuna kadar öreyim. Buraya kadar ördüm. Şimdi burada bunu da alıp aynen gösterdiğim gibi devam edeceğim. Önemli olan şuradaki geçişi birlikte nasıl yapacağız? Oraya kadar hemen yine alıyorum. Köşesinin içine burada 2 zincirimi çekmiştim. Yeni motifin köşesini ördükten sonra tığdan çıkıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Aynı gösterdiğim gibi iki kenarı birleştiriyorum. Buraya kadar geldim. Şimdi burada bir zincirimi çektim köşeyi ördükten sonra bu defada üçünün kesiştiği ortak yere batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zinciri çektikten sonra buradaki köşeye gelip 3 tane ikili trabzanımı yine örüyorum. Bu defa artık sıra bu iki motifin birleşmesinde. Karşısındaki denk geldiği noktadan yine ilmeğimi geçiriyorum. Zincirimi çektikten sonra karşılıklı iki kenarı birleştirmeye devam edeceğim. Bu
kenarında sonuna kadar geldim. Köşesine battım. İlmeğimi arasından geçirdim. Bir zincirimi çektim ve birleşmeye devam ediyorum. Şimdi nasıl bundan sonrası anlatayım. Mantık aynı. Artık hiç bilmediğimiz birleştirme ile ilgili bir şey kalmadı. Şöyle söyleyeyim. Böyle geleceğim. Böyle dönüp buradan itibaren yukarı doğru 2 birleştireceğim. Boyu 5, eni 2 olarak 10 motifimi bu mantıkla tamamlayacağım. Böyle geliyorum, böyle kenarını geçiyorum ve artık bunun üstüne birleşmeye devam ediyorum. 10 tane motifi böylelikle eklemiş olduk. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bu kenarı da hop buraya kadar gelip bu parçayla işimi tamamlıyorum. Daha sonra artık çantanın formunu vermeye başlayacağız. Buraya kadar öreyim. Burada başladığım ilk üçlüyü ördüğüm yere kadar geldim. 2 de zincirimi çekiyorum. İlk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle arasından geçtikten sonra ipimi kesiyorum. Şimdi çantayı oluştururken vereceğim form şu olacak. Uzunlamasını önüme alıyorum. Daha sonra üstüne katlayarak şu şekilde önüme yerleştiriyorum. Şimdi biliyorsunuz artı 4 tane daha motifimiz vardı. Bu motifleri de yerlerine yerleştireceğiz. Nasıl olacak? Şöyle ki bakın. Bunu şöyle düşünün. Şöyle durduğunu düşünün. Bu motifi buraya, yani şöyle duracak. Bu motifi de buraya ekleyeceğim. Bunu buraya, aynı şekilde bunu da buraya ekledim mi ana formunu oluşturup üstteki geçişleri yapacağım. Şimdi ben bunun bir tarafını yerleştireyim. Tam olarak üstünde nasıl olduğunu göstereyim. Daha sonra diğer tarafını beraberce yerine yerleştirelim. 2 tane motifi size söz ettiğim şekilde böylece yerine yerleştirdim. Bakın. Şimdi şöyle de göstereyim. Aynen bu şekilde bu 2 motifi de yerine yerleştireceğiz. Yani şöyle gösterdiğimde bakın. Şöyle tutuyorum. Şuraya başlıyorum yerleştirmeye. Ekleyeceğim ilk motifin bir kenarını geçtim. Şimdi ilk olarak bu kenarı bakın önümüze koyduğumuzda ekleyeceğim kısım tam olarak şöyle göstereyim. Bir motifi buraya, diğer motifi de alt kenarı ile birlikte buraya yerleştireceğim. İlk motifimi buradan birleştiriyorum. Bu kenarını buraya birleştiriyorum. Köşesine batıp arkadan ilmeğimi geçiriyorum. Sonra karşılıklı gösterdiğim yöntemle birleştiriyorum iki kenarı. Bu iki kenarı birleştirdim. Şimdi şu kenarı geçip diğer motifi alacağım. Önce burayı örüyorum. Kenarı da geçtim. Şimdi bu burada bekliyor. Bu motifi bunun üstünden gelip böyle birleştirip sonra buraya derken buraya sonra da buraya ekleyip tamamlayacağım. Yani oturtacağım yer tam olarak şuradaki kare olan kısım. Şurası. Nereden başlıyorum? Buradan. Sonra burayla birleşecek. İlk olarak hemen buradan şurada 2 zincirimi çekeyim. Başlayayım bunu birleştirmeye. Ortaya kadar geleyim şuradan. Döndürürken de size göstereyim. Şimdi bu motifte de nasıl yaptık? Neredeyiz gösteriyorum tekrardan. Buraya kadar birleştirdim. Şimdi ne yapacağım? Aynı şekilde burada birleştirdim. Şuradaki üçünün kesiştiği noktadan alıyorum ilmeğimi. Arasından geçiriyorum. Ve bir zincirimi çekip köşeye bir üçlüyü daha ördükten sonra hemen göstermek istiyorum nasıl ilerliyoruz.
Şuradan alayım ilmeğimi. Şuraya da tutturayım. Şimdi bakın. Tam olarak buradayız. Buradayız. Yani şurası bizim alt noktamız. İki kenar kaldı. Pardon, üç kenarını kaldı birleştirmem için. Bunu buraya, bunu alttaki motife, bunu da buraya birleştireceğim. Aynı burayı geçişi gibi buradaki de yerleştirmeyi yapacağım. Şöylece yerleştirdim. Üç kenarını da bakın. 1, 2 ve 3 kenarını yerleştirdim. Şimdi dördüncüyü de buraya tutturup ilk eklediğim motifin de kenarını buradan gelip tutturunca tamamen çantanın formunu vermiş olacağım. Şu kesiştikleri yerdeki karşılıklı şu kısımda birleşmeyi nasıl yapıyorum onu da göstermek istedim. Şimdi buraya geldiğimde bu köşenin üçlü grubunu ördükten sonra bir zincir çektim. Tığımdan çıktım. Arkadaki kesiştikleri noktanın arasından ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra şu boşluğa gelip sık iğnemi örüp bir zincir çekiyorum. Sonra buradaki köşenin diğer üçlü grubunu örüp son kalan kenarımı karşı kenarla birleştiriyorum. Burada sonuna kadar geldim. Şimdi burada hemen bir zincirimi çektim, tığımdan çıktım, arkasından ilmeğimi alıyorum, bir zincir çekip ilk başladığım trabzanın içinden kaydırarak geçiriyorum. Şimdi şöyle göstereceğim size, vermiş olduğumuz formu görün diye. Kadrajı da küçülteyim işte. Çantamızın şekli bu olacak. Şimdi dilerseniz yukarıda minik bir toparlama yaparak çantaya şu formu da verebilirsiniz. Ya da buradan hani etrafını, patını diyeyim, çantanı da geçip aradan iple geçip büzüştürebilirsiniz. Ya da benim gibi karşılıklı çıt çıtını, ben öyle düşünüyorum, çıt çıtını takıp şuralardan da elimde güzel orijinal deri, gerçek deri de askım vardı. Onu da şuralardan tutturup kullanmayı düşünüyorum. Belki yarın formunu değiştirebilir, farklı da yapabilirim. Ama şimdilik bu şekilde yapmak istiyorum. Bunun için de etrafını biraz öreceğim. Buradaki uzunluğu dilediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Kademeli olarak öreceğim. Şöyle yapacağım. Geçişte bir miktar, bir tık toparlamak istiyorum. Çantanın ağız kısmını yayık dursun istemiyorum. Bir tık toplayacağım. Bunun için de nasıl geçiyorum size hemen göstereyim. Burada trabzanın tepesindeydim. Hemen trabzanın tepesindeydim. Bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdüm. Arasından geçirdim. Bu arada ölçü verecektim. Mezroyu da almıştım yanıma. Her bir trabzanın tepesine ikili trabzan örüyorum ilk sırada. İlk sırayı böyle geçeceğim. Ancak hiç şeyi söylemek istiyorum. Şu önüme yatırıp hemen etrafını geçmeden evvelki ölçüm kaç santim onu söylemek istiyorum size. 30 santim. Enini söyleyecek olursam da şöyle tam ortalayarak söyleyeyim enini de. 35 santimde eni. Bu durumda işte biraz daha boyunu uzatmak istiyorum zaten. Uzatacağım. Bir sıra trabzanları örüyorum. Burada şuradaki geçişi nasıl yaptığımı göstereceğim size. Oraya kadar geleyim. Buraya kadar geldim. Buraya geldiğimde şimdi bir tane buraya batıyorum. Bir kere de çıkıyorum. Sonra bir tane de buraya batıyorum. Yine bir kere de çıkıp ikisini bir topluyorum. Bütün iki motifin birleştiği köşeleri bu şekilde geçeceğim. Bütün etrafını da böyle trabzanlarla geçip geleyim. Burada sona geldiğimde ise artık şimdi burada trabzanın üstüne başlayıp devam etmiştim. İki köşeyi toplamamıştım. Bunu bir topluyorum. Bir üst sıraya geçmek için trabzanın üstüne ilmek kaydırıyorum.
Buraya geldikten sonra bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum. Aynı boşluğun içine hepsini bir topladığım yarım trabzanımı örüyorum. Bu sırada da yarım trabzanla geçiş yapacağım. Daha sonra da bir üst sıraya geçtiğimde artık sık iğnelerle örmeye başlayacağım. Sık iğnelerle ördüğüm kısmı da bu kısmı ne kadar uzun dursun istiyorsam o kadar öreceğim. Yarım trabzanlı sıranın da sonuna geldim. Hemen şuradaki geçişte birlikte yapalım istedim. Şimdi üstüne geliyorum. Hemen burada ilk ördüğümün kaydırmayla şöyle dursun. Ve önüme yerleştireyim. Bakın. Dilerseniz ben bu kadar ördüm yeter diye bırakabilirsiniz. Dilerseniz daha da uzatabilirsiniz. Ben şimdi birkaç sırada sık iğne tekrar etmek istiyorum üste doğru. İçime sinene kadar evet bu tamamdır diyene kadar öreceğim. Dönüşte kaç sıra olduğumu da size söylerim. Şimdi hemen burada bir zincir çekip yan tarafa geldim. Artık sık iğnelerimi her ilmeğin üzerine örmeye başladım. Bunu kaç sıra tekrarladığımı geldiğimde size söylemiş olacağım. İki sıra sık iğneyi geçip yeterli olduğuna karar verdim. Yani bu duruş hoşuma gitti. Şimdi bakın tam ortaya getirip katlayıp şurada gördüğünüz gibi bir birit yapıyorum ki şu askımın kancasını buradan geçirebilmek için. Şimdi bu biriti nasıl yaptığımı da size hemen göstereyim. İlk olarak nereye yerleştirdiğimi bahsedeyim. Şu çantanın yan tarafında yarım trabzanları ördüğüm sıraya yerleştiriyorum. Şu tam ortadaki motifin çizgisini baz alıp şu tepelerin olduğu yerdeki trabzanlarla örüyorum. Şimdi hemen yan tarafını getireyim çantanın. Aldım önüme. Şimdi buradan bir kere bir ilmeğimi de çıkartayım. İlmeği çıkarttıktan sonra birazcık kadrajımı yaklaştırayım ki daha net de görebilin siz de. Şöyle. Dediğim gibi şunu baza aldım. Şu tepe ve şu tepeyi kullanıyorum. Bunun üstündeki yarım trabzana geldim. Belirledim. Yarım trabzan. Buradan hop çıktım. Budur. Geldim. Hemen bir sık iğnemi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Bunun tepesinden geldim. Onun üstündekine de baz alıp bir sık iğne de onun içine ördüm. Daha sonra şu şekilde ilerliyorum. Bakın ne yapıyorum. Hiç geri döndürüp örmüyorum. Şunu şöyle yatıracağım, bu ipi de üstüne öreceğim. Şu şurada dursun. Şimdi tığımdan çıkıyorum. Boşluğa batıp arkadan bu ipten alıp 2 ilmek yapıyorum. Bu 2 ilmeği beraber öreceğim. Yani bakın şimdi burada ilk benim ördüğüm ilmek buydu ya. Bunu burada bıraktım. Arkadan battım. Aynı ipten alıp geldim. Yanına ilmek yaptım. 2 tane ilmeğim oldu. İkisini bir ördüm. Bu burada duruyor şimdi. Tekrar battım. Tekrar ipten aldım. Geldim. 2 çıktım. Aldım. Geldim. 3 çıktım. 4 6 kere yapacağım. Bu arada bunu böyle minik küçültüyorum da. 5 6 Daha sonra tığımdan çıkıyorum. Dibime geliyorum burada. Hemen dibinden ilmeğimi kaydırıp geçiriyorum. Kilitledikten sonra ipimi kesiyorum.
Daha sonra bu ipleri de güzelce ince bir tığla araya alacağım. Arada kaybedeceğim. Yedireceğim yani. Ben onu kaybederim. İşte bu şekilde çantayı tamamlamış oldum. Şimdi sırada ne var? Çantanın astarlanıp işte çıt çıtlanması, fermuar dikmek isteyen dikebilir ama o kısım arkadaşlar bende yok. Bana hiç sormayın lütfen. Ben de böylece alıp götüreceğim. Terzime bırakacağım. O yapacak astarını. Astarı kumaşlarım var. Uygun bir kumaşı seçeceğim. Dak kumaş kullanıyorum. Dak kumaşla astarlatıp çıt çıtını da yaptıktan sonra askısını takıp kullanmaya hazır olacak. O haliyle de gelelim. O haliyle de geliriz dedim ama belki tamamlanıp aralara videoları ekleriz ama çekim yapmaya fırsatım olmayabilir. Ben videomu böylece bitireyim. Çünkü size söylemem gerekenler var. Ne kadar ip kullandığımı merak ediyorsunuzdur. Şimdi zemin için açtığım ipten elimde bu kaldı. Yani yarısından fazlası kaldı diyebilirim. Zaten krem renginde çoğu kaldı. Şöyle söyleyeyim. Tropikal'den de artan ipim bu. Çok az ip gitti diyebilirim. Totalde 100 gram ip var yok içinde. Bunu belirtmiş olayım. 2,5 milim tığ ile ördüm biliyorsunuz. Başında videonun ipin kodları var. Aynı renkleri örmek isterseniz. Sevdinizse hemencecik şuraya bir kalbinizi bırakırsınız diye umut ediyorum. Bana projelerimde destek vermeniz benim için çok kıymetli. Bunun için de hemen videonun altında katıl seçeneği var. Orayı tıklayarak oradan seçeneklere bakabilirsiniz eğer arzu ederseniz. Yorum yapıp beğenmeniz de tabii ki çok önemli. Dostlarınızla paylaşmanız. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.